Yıl 1429. Yüzyıl savaşları Fransa'yı paramparça etmişti. Kraliyet ailesi bölünmüş, başkent Paris İngilizlerin ve müttefikleri Burgonyalıların elindeydi. Fransa'nın yasal varisi Dauphin Charles, taç giymesi gereken Reims Katedrali'ne bile gidemiyordu. Umut, bir fısıltıdan ibaretti. Ancak, Tanrı'nın Fransa'yı terk ettiğine inanan bir ulusun imdadına, hiç kimsenin beklemediği bir yerden, Domremy adında küçük bir köyden bir ışık doğacaktı. Bu ışık, ne bir generaldi, ne de bir soylu. O, 17 yaşındaki, okuma yazma bilmeyen, inancından başka hiçbir şeyi olmayan bir köylü kızıydı. Adı, Jeanne d'Arc. Onun hikayesi, tarihin akışını bir kılıç darbesiyle değil, gökten gelen bir yeminle, sarsılmaz bir imanla nasıl değiştirdiğinin destanıdır. Jeanne, ülkesinin çektiği acıları derinden hisseden, dindar bir köylü kızıydı. Henüz 13 yaşındayken, hayatını sonsuza dek değiştirecek bir şey yaşadı. Kutsal figürlerin, Başmelek Mikail, Azize Katerina ve Azize Margaret'in seslerini duymaya başladı. Bu sesler, ona çok net bir görev veriyordu. Fransa kralının taç giymesine yardım etmeli ve İngilizleri ülkeden sürmeliydi. Bu, aklın ve mantığın ötesindeydi. Okuma yazma bilmeyen, savaş nedir bilmeyen bir kızın, dünyanın en güçlü ordularına karşı çıkması isteniyordu. Çevresindekiler onun deli olduğunu düşündü. Ancak Yan'ın inancı, aklın tüm şüphelerini yenecek kadar güçlüydü. Savaşın kalbine, Chinon Kalesi'ne doğru, binlerce insanın hayatını değiştirecek o yolculuğa çıkmaya kararlıydı. Jeanne, İngilizlerin ve Burgonyalıların kontrolündeki topraklardan 700 kilometreden fazla yol kat ederek, Dauphin Charles'ın sığınağı olan Chinon Kalesi'ne ulaştı. Charles ve saray mensupları, onu bir dolandırıcı olarak görüyorlardı. Dauphin, onu sınamak için, kendisini saray mensuplarının arasına gizledi ve yerine başka birini oturttu. Ancak Jeanne, tereddüt etmedi. Kalabalık salonu geçti, sahte krala değil, doğrudan soylular arasına gizlenmiş olan gerçek Charles'a yöneldi ve önünde diz çöktü. Söylediği sözler daha da şaşırtıcıydı. Ona, sadece Charles'ın bilebileceği özel bir duanın içeriğini fısıldadı. Bu, Charles için bir işaretti. Şüpheleri, yerini umuda bıraktı. Yan'ın kehanetine güvendi. Ona, beyaz bir zırh giydirildi. Kendi sancağı verildi ve Orleans'ı kurtarmakla görevlendirildi. Orleans, 6 aydır İngiliz kuşatması altındaydı. Şehrin düşmesi an meselesiydi. Yan'ın gelişi, sadece askeri bir destek değil, ilahi bir müjde olarak algılandı. O, ordunun sadece stratejisini değil, moralini değiştirdi. Askerler, artık yenilmez olduklarına inanıyorlardı. Yan'ın liderliğindeki Fransız kuvvetleri, aylar süren İngiliz hakimiyetini sadece 4 gün içinde kırdı. İngilizler paniğe kapıldı ve kuşatma kaldırıldı. Orleans mucizesi gerçekleşmişti. Jeanne d'Arc, Orleans bakiresi olarak tarihe geçti. Bu zafer, savaşın dönüm noktasıydı. Yan'ın ikinci görevi basitti. Kralı, atalarının taç giydiği Reims Katedrali'ne götürmek. İngiliz kontrolündeki topraklardan inanılmaz bir yürüyüşle geçerek, 17 Temmuz 1429'da 7. Charles'ın taç giyme töreni gerçekleştirildi. Jeanne, kralın yanında, sancağını gururla taşıyordu. Görevinin ilk yarısı tamamlanmıştı. Fransa'nın nihayet meşru bir kralı vardı. Jeanne, Paris'i geri alma girişiminde başarısız oldu. Charles, onu desteklemekte isteksizdi. Kralın ilgisizliği ve siyasi entrikalarla çevrili olan Jeanne, artık yalnızdı. 1430 yılında, Compiègne şehrini Burgonyalılara karşı savunurken, ihanete uğradı ve yakalandı. Kral Charles, onu kurtarmak için hiçbir çaba göstermedi. İngilizler, Jeanne'ı Burgonyalılardan yüksek bir fiyata satın aldılar. Amaçları basitti. Onu sadece yenmek değil, itibarını sarsmak, ilahi gücünün yalan olduğunu kanıtlayarak Charles'ın taç giyme törenini gayrimeşru kılmaktı. Rouen'de kurulan mahkeme, bir yargılama değil, bir düzmeceydi.
İngilizlerin kontrolündeki Piskopos Pierre Kaç'ın başkanlığında, Jean dinsel sapkınlık ve büyücülükle suçlandı. Haftalarca süren sorgulamalar boyunca, Jean, zekası ve inancıyla teologlara karşı direndi. Ancak yalnızlık, açlık ve baskı onu tüketti. Ölüm korkusuyla, aforoz edilmekten çekinerek, suçlamaları reddeden bir belgeye imza attı. Jean, hapishaneye geri döndü. Ancak dinsel sapkınlık suçlamasını reddetmesi gerektiğini kısa sürede anladı. Kutsal seslerinin kendisine geri döndüğünü ve Tanrı'yı inkar etmekle hata yaptığını itiraf etti. Kaderini kabul etti. 30 Mayıs 1431, Jeanne d'Arc, Rouen'in pazar meydanında kazığa bağlanarak yakıldı. Son anlarında, elinde bir haç tutarak İsa'nın adını haykırdı. Onun ölümünü izleyen İngiliz askerleri bile dehşet içinde kaldı. Bir İngiliz sekreterin, "Mahkum edildik, çünkü kutsal bir kadını yaktık," diye fısıldadığı rivayet edilir. Yan'ın külleri Sen nehrine atıldı. Ancak onun ateşi sönmedi. Onun şehitliği, Fransız ulusunun ruhunu uyandırdı. 7 yıl sonra, İngilizler Paris'ten kovuldu. 20 yıl sonra, 7. Charles, Van'a karşı yapılan tüm suçlamaları kaldıran bir soruşturma başlattı. 5 asır sonra, 1920'de ise, Katolik Kilisesi onu azize ilan etti. Jeanne d'Arc, sadece bir savaşçı değildi. O, inancın, yurtseverliğin ve imkansızın mümkün olduğunun ebedi sembolü oldu. O, zayıflığın sadece bir görünüm olduğunu, asıl gücün ise bir kadının kalbindeki sarsılmaz bir vizyon ve Tanrı'ya olan bağlılıkta yattığını tüm dünyaya gösterdi. Orleans Bakiresi'nin mirası, bugün bile Fransa'nın ruhunda yaşamaya devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.